Merhaba arkadaşlar. Bugün 3-4 günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. MİATEK hissesinin analizini yapacağız arkadaşlar. İnceleyeceğiz, ayrıntılarına bakacağız, detaylarını işte birlikte inceleyeceğiz. Ancak burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yani YTD arkadaşlar. Burada benim söylediklerimden sonra işte alıp almaması elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen size kalmış bir durum. Dediğim gibi çok fazla uzatmadan isterseniz başlayalım. Ancak başlamadan şunu da belirtmek istiyorum. Ben normalde BIST 100 firmanın A'dan Z'ye girerek tek tek analizini yapıyorum. Ancak işte bu videoda olduğu gibi talep geldiği zaman sizin talebinizi önceliklendirerek bir önce çekip paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda aslında sıralama olarak MİATEK'te değiliz ancak bugün başka bir videoda talep geldiği için MİATEK hissesinin analizini yapacağız. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanıma baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 2 lirası 9 kuruşluk satış yapılırken bu yıl 51 kuruşluk satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 3.3 günden 32.9 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda daha yavaş tahsilat görüyoruz. Çünkü alacaklar 193 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 130 günde ödenmiş. Ama burada ortalama tahsilat süresi 138.8 gün uzamış. Cari oran trendi negatif. Cari oran trendi geçen yıl 2.91 iken bu yıl 1.93'e düşmüş. %34'lük bir likitte daralması mevcut. Cari oran seviyesi yeterli çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Likitte oran seviyesi güçlü. Asit test oranı 1.92 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığına baktığımızda geçen yıla göre azaldığını görüyoruz. Geçen sene nakit ve benzerleri varlıkların %15.7'sini oluştururken bu yıl %15.2'ye kadar gerilemiş. Çok küçük de olsa bir gerileme var. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerin ek bir nakit girişi olmadan 1300 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani benim bugüne kadar yaptığım analiz videolarında en uzun süre işte nakit girişi olmadan ödemelerini devam ettirebilecek şirket olarak MİATEK'i görüyoruz. Öz kaynak oranı çok güçlü olarak gözüküyor çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %76. Uzun vadeli yükümlülükler %1 iken kısa vadeli yükümlülükler %23 olarak gözüküyor. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %204 artmış. Toplam borç trendinde azalış var. Geçen yıl 0.25 olan kaldıraç oranı bu yıl 0.24'e düşmüş. Çok küçük bir düşüş de olsa borçlar daha geçen seneye göre varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesi düşük. Kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçluluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin bir reel anlamda finansal borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesi normal olarak gözüküyor. Öz kaynakların 10'da 3'ü kadar öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde bu yüzden. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış var. Buradaki artış da finansman maliyetlerinde artış yaratabileceği için bizim için olumsuz. Kısa vadeli borç ağırlığında artış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %19.7 iken bu yıl %23.1 seviyesine yükselmiş. Bu da daha kısa vadeli, daha sıkışık bir borç çevirim gerekliliği oluşturabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %55. Geçen %40 olan oran %15'lik bir artış gerçekleşmiş. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Finansal gider trendinde artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %558 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %217 artmış. Buradaki artan finansal giderler net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Çünkü faiz ve vergi öncesi kâr giderlerin tam 6 katı. Bu yüzden de kâr ile finansal giderler rahatlıkla karşılanabilir durumda. Faaliyet kâr marjında artış, net kâr marjında yine artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %46 iken bu yıl %70 olmuş. Net kâr marjı ise %26 iken bu yıl %48 seviyesine kadar yükselmiş. Her ikisinde buradaki artışı bizim için olumlu. Faaliyet kâr marjı neden arttı dersek buradaki satışların maliyetinin oransal olarak azalmasını görüyoruz. Öz kaynak kârına baktığımızda azalış var arkadaşlar. Geçen yıl %78 olan öz kaynak kârlılığı bu yıl %37'ye kadar gerilemiş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 37 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek buradaki verimlilik kaybı gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârla baktığımızda azalış var. Geçen yıla göre düşüş yaşanmış. Geçen yıl %101 olan aktif kârlılık bu yıl %35.3 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesinde artış var arkadaşlar. Satışlar yıllık %22.4 artmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine artış var. Satıştaki artış ile birlikte FAVÖK'te de %77'lik bir artış meydana gelmiş. Net kârda ise %132'lik bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda ağırlıklı olarak kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibine aykırı olduğu için bu durum bizim için olumsuz. İşletme faaliyetlerinin nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %42 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kârı.
Faaliyetlerinden en çok nakit çıkartan kalem ticari alacaklardaki azalışlar. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin 3 katı rahatlıkla karşılamaya yetiyor. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Buradaki pozitiflik de borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Dönem sonu nakit miktarı 647 milyon TL seviyesinde. Bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık MİATEK'e şu anda 1133 TL'miz olacaktı. Yani %13'lük nominal bir getiri sağlamış. Ancak enflasyon oranı işte %45 olduğunu kabul edersek reel olarak zarar etmiş diyebiliriz para yatıranlar. BIST 100'ün ortalaması 1309 olmuş. BIST 100 de enflasyonun altında kalarak zarar ettirmiş. Dolara yatıranlar 1183 TL almış. Dolar da aynı şekilde nominal olarak getiri sağlasa da reel olarak zarar ettirmiş. Mevduatta yatırsaydık 1719 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2131 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1517 TL'miz olacaktı. Yani mevduat, Bitcoin ve altın enflasyon üzerinde getiri sağlayarak reel anlamda da getiri sağlamış. Burada karşılaştırdığımızda en düşük burada MİATEK kalmış arkadaşlar. Yani nominal bir getiri sağladığı gibi gözükse de bir yılda enflasyon altında kalarak yatırımcısını üzmüş. Fiyat kazanç oranına baktığımızda MİATEK'in 21.42 arkadaşlar. Sektör olarak baktığımızda bilişim sektörünün 43.28 iken teknoloji sektörünün 43.06. Burada sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Her iki sektör ortalamasının altında olması bizim için olumlu. Yani fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda MİATEK'in rasyo değeri 6.51. Bilişim sektörü 3.75 iken teknoloji sektörü 3.86 arkadaşlar. Yani burada baktığımızda yine sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Ancak sektör ortalamanın 2 katı fiyatına gelmiş, yani değerine gelmiş. Yani baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri açısından şirketin hisse bedeli pahalı diyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda burada istenilen 1'in altında olmasıdır arkadaşlar. MİATEK'in 0.22 yani 1'in altında. Bilişim sektörü 0.3 iken teknoloji 3.29. Yani burada sektör ortalamanın altında kalmış. Hem sektör ortalamanın altında olması hem de 1'in altında olması, 0'a yakın olması sebebiyle PEG rasyosu açısından hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda MİATEK'in rasyo değeri 17.95. Bilişim 18.15 iken teknoloji 19.96. Yine burada sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi sektör ortalamanın altında çok yakın da olsa altında. Burada en azından kısmi olarak yine hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. Hissemizin fiyatı işte 3-4 gün önce almıştım bu verileri 42.68 TL. Hisse başına kar 2 TL. Piyasa değeri 21.1 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 494 milyon TL iken net borcu eksi de 79 milyon TL. Yani net borcu zaten borcu olmadığını söylemiştik. Firmanın değeri 21 milyar TL arkadaşlar. Temettü bilgilerine baktığımızda temettü veren bir firma değil. Yani temettü yatırımcıları için uygun olmayan bir firma. Bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda %555 olduğunu görüyoruz. Zaten bedelsiz potansiyel olarak değerlerinin eşliği %6.000, %9.000'leri falan gördüğümüz için bedelsiz potansiyel olarak da çok fazla yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu ekranı paylaşma sebebim de hissenin katılım endeksine dahil olduğunu göstermek. Yani hissenin katılım endeksine dahil olması ne demek? Helal yatırım yapmak isteyen, caiz yatırım yapmak isteyen kişiler için uygun bir hisse. Yani helal harama dikkat eden kişilerin gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceği bir firma diyebilirim. MİATEK hissemizin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Sık sık bir araya geleceğiz. Birbirimizin bilgilerinden, birikiminden faydalanacağız arkadaşlar. İyi günler.